bu kapılardan giriş yapmayın. Gidin bir nolu kapıdan giriş yapın. Buradaki cihazlar özel bir cihaz. 1 litre suyunuzu, 1,5 litre suyunuzu koyup buradan geçebilirsiniz. Ücretsiz su içebileceğiniz su sebillerinden birini göstermek istiyorum. Evcil hayvanınızın tuvaletini yapabileceğiniz bir yer var. Çekiyorum, aracı alıyorum. Buradan makbuzumu aldım. Eğer havayolu şirketinize bildirdiyseniz, bir tekerlekli sandalye ihtiyacınız varsa bu ATM'lerden para çekme işlemi yapabilirsiniz. Bir şekilde fiziksel ya da zihinsel engelli olan özel yolcular için ayrılmış alanlar var. Her iki alanda da sigara içme terası var. E-pasaporta giderseniz buradaki bu yoğunluğu ve kalabalığı çekmek zorunda kalmazsınız. Buggy'ye binsinler, onlar buggy ile ücretsiz bir şekilde kapıya kadar gitsinler. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben Yüksel Topal. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul Havalimanı'ndayım. İstanbul Havalimanı'ndan bir seyahatiniz olacaksa bu seyahatinizi kolaylaştıracak olan bir sürü avantajdan bahsedeceğim size. Belki de bugüne kadar hiç duymadığınız bir sürü avantaj. Örnek veriyorum, bedava suyu nasıl içebilirsiniz? Bebek arabasını nereden alabilirsiniz? Tekerlekli araca ihtiyacınız varsa, tekerlekli sandalyeye ihtiyacınız varsa bunu nereden temin edebilirsiniz? İçeride çok bunaldınız, temiz hava almak istiyorsunuz. Bunu nerede, nasıl yapabilirsiniz? Peki sigara içmek istiyorsunuz, teraslar nerede? Namaz kılmak istiyorsunuz, ibadet etmek istiyorsunuz. Bunun gibi bir sürü detay. İnanın bana, bugüne kadar havalimanında hiç duymadığınız, hiç bilmediğiniz bir sürü detayı anlatacağım size. Hatta öyle sırlar vereceğim ki şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki yok artık. Evet, yok artık diyeceğiniz şeyleri anlatacağım. Ne mi? Mesela çantanızda 1 litre suyla öbür tarafa geçebilirsiniz. Yanlış bilgi vermiyorum, doğru bilgi veriyorum. Normalde biliyorsunuz sıvılarla öbür tarafa geçmek yasak. Hayır, dediğim yerden geçerseniz yasal mevzuata uygun şekilde de istediğiniz sıvıyla karşı tarafa geçebileceksiniz. Bunların hepsini videonun içerisinde size detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce buraya nasıl geldim ondan bahsedeyim. Ben buraya Anadolu yakasından geldim. Havalimanına gelişin aslında en makul yolu Havayis diyebiliriz. Bu arada videoya başlamadan önce şunu belirtmekte fayda var. Videoda size bazı şeyleri anlatırken marka ve kurum adı geçtiği için mecburen reklam olacak. Ama bu sadece marka ve kurumların adı geçtiği için olacak. Yoksa benim hiçbir kurum ya da hiçbir markayla herhangi bir sponsorluk anlaşmam ya da ücretli para karşılığında bir reklam anlaşmam yok. Bunu en baştan söyleyeyim. Amacım tanıtım değil. Amacım sadece sizin havalimanına geldiğiniz zaman seyahatinizi kolaylaştırmak. Evet, nerede kalmıştık? Önce şunu söyleyelim. Buraya nasıl geldim? Buraya gelişin değişik metotları var. Bunlardan bir tanesi Havayis. Havayis'in internet sitesine girdiğiniz zaman İstanbul'un değişik noktalarından kalkış yerlerini ve saatlerini göreceksiniz. Ben Anadolu yakasından geldim. Anadolu yakasından Kadıköy'den bindim. Buraya yaklaşık 2 saat kadar bir süre sürdü. Zaman tuttu. Ücreti de 186 liraydı. Ama dediğim gibi internet sitesine girerseniz farklı noktalardan da Havayis'in geçtiğini ve buraya onunla ulaşım sağlayabileceğinizi görürsünüz. Diğer ulaşım vasıtası ne? Metro. Metro ile de buraya gelebiliyorsunuz ama 1-2 tane aktarma yapmanız gerekiyor. Metro buraya gelişin en ucuz yolu. Fakat dediğim gibi aktarmaları göze alıyorsanız, eğer valizinizde oradan oraya 1-2 aktarma yaparım diyorsanız metroyu tercih edebilirsiniz. En hızlı ve en konforlu, peki en pahalı olan hangisi? Elbette taksiler. İstediğiniz her yerden taksiye binip taksilerle buraya gelebilirsiniz. Bunun dışında arzu ederseniz yine internet sitelerinden araştırıp bulduğunuz shuttle araçlarıyla da, özel transfer araçlarıyla da İstanbul Havalimanı'na gelebilirsiniz. Buraya elbette kendi aracınızla da gelebilirsiniz. Otoparkını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda vale hizmeti de var. Otoparkın en son durumu 1 saatlik ücreti 110 liraydı. Şu anda Nisan 2024'teyiz.
İstanbul Havalimanı'na nasıl gelineceğini anlattıktan sonra şimdi yavaş yavaş videomuza başlayalım. Havalimanına geldiğiniz zaman havalimanının ön tarafında 7 tane ana giriş kapısı göreceksiniz. Bu kapılardan 5 numaralı kapı Turkish Airlines'a ait business class olan giriş kapısı. Diğer kapılardan bazıları bazen açık olabiliyor, bazen açık olmuyor. Üzerinde International yazdığı için dış hatlara gidenlerin en çok tercih ettiği kapılar aslında 3 ve 4 nolu kapı girişleri oluyor. Ama benim size tavsiyem 3 nolu kapı ve 4 nolu kapı. Gerçekten bu kapılardan giriş yaptığınız zaman buradaki güvenliklerin çok yoğun ve kalabalık olduğunu göreceksiniz. Genelde yabancılar, turistler bu kapıyı tercih ediyorlar International yazdığı için. Biraz sonra size onu da göstereceğim. Bu kapılardan giriş yapmayın. Gidin 1 nolu kapıdan giriş yapın. Bu kapılar kafanızı karıştırmasın. Hangi kapıdan girerseniz girin, neticede öbür tarafta ortak bir alana, bir giden katının olduğu alana çıkıyorsunuz. Yani 3'ten de girseniz aynı yere çıkıyorsunuz. 5'ten, 7'den, 1'den de girseniz yine aynı alana çıkıyorsunuz. 5 nolu kapının hemen karşısında asıl toplanma yerleri olan bagaj taşıma görevlileri aynı zamanda ortalıkta da dolaşıyorlar. Onları ortalıkta dolaşırken sık sık görürsünüz. İsterseniz, arzu ederseniz bagajınızı onlarla taşıtabilirsiniz. Yanılmıyorsam en küçük kabin boy bagajın taşıma fiyatı 72 liraydı. Ama detaylı fiyatlarını tek tek hepsini buraya yazacağım. Hangi boy valizin ne kadar taşıma ücreti olduğunu. Ortalıkta zaten onları dolaşırken görürsünüz. Ama şayet göremediyseniz asıl toplanma yerleri dediğim gibi 5 nolu kapının tam karşısında, işte bu noktada bagaj taşımacıların toplandığı yer var arkadaşlar. Yine her kapının önünde troley cihazları bulunuyor. Bagajınızı taşımak isterseniz bu troley cihazlarını da kullanabilirsiniz. Bu cihazlar depozitolu. Yani önce ücretini ödüyorsunuz. Ödedikten sonra size bir fiş veriyor ve o fişle içeride aracınızı teslim edip ücretinizi geri alıyorsunuz. Ama burada önemli olan size burada verilen barkodlu fişi kaybetmemeniz. Ücreti 1 euro ya da TL olarak düşünürsek TL de geçerli 35 lira. 50 lira vesaire verirseniz para üstünüzü alabiliyorsunuz. Şimdi troley alalım. Şimdi arkadaşlar şuradan parayı uzatacağım. 50 lira. Buradan öttü. Çekiyorum, aracı alıyorum. Şuradan makbuzumu aldım. Ama para üstü olarak 10 lira verdi. Toplam ne kadar? 35 lira olması lazım. Evet, 5 liram da verdi. Şimdi şu makbuz önemli. Bu makbuzu kaybederseniz depozitonuzu geri alamazsınız. Bu troley cihazlarını alanlar fişi almıyorlar ya da troleyi ücretli zannediyorlar. Oysa troley ücretli değil, depozitolu. Onun için oradaki fişinizi mutlaka alın. Fişiniz olmazsa depozitonuzu alamazsınız. Bir sürü insan bunu bilmediği için ücretini ödüyor ve aracı alıyor. Sonra da aracı içeride herhangi bir yere bırakıyor. Sakın ola, aklınızda olsun. Güzel bir kolaylık. Alın, içeride de teslim edin. Teslim edilecek yeri biraz sonra göstereceğim size. Rahatlıkla paramızı da nasıl alacağımızı yine göstereceğim. Şimdi dışarıdan aldığımız troley aracını, bagajımızı taşıdığımız troley aracımızı teslim edeceğiz. İçeride E ve H kontuarlarının olduğu yerde bu araçların teslim edilme noktaları var. Daha önceden de söylediğim gibi bu kağıdımızı, QR kodlu silibimizi kaybetmiyoruz. Bu elimizde. Arka tarafında görmüş olduğunuz teslim noktasına geldim. Şimdi burada aracı teslim edeceğim. Nerede? E kontuarının olduğu yerde. Onun ucunda zaten göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi bir görevli arkadaş da bana yardım edecek. Önce arabayı yerine yerleştiriyoruz buraya. Yerleştirdikten sonra şurada QR kodumuzu okutuyoruz.
Devamını verecek inşallah. Verecek. Buradan para üstümüzü sırayla alıyoruz. $35 depozito vermiştik. Makine sırayla tek tek QR okuttuktan sonra veriyor. Eğer havayolu şirketinize bildirdiyseniz bir tekerlekli sandalye ihtiyacınız varsa ya önceden arayıp rezervasyon yaptırıp geleceğiniz saati bildirirsiniz onlara. Sizi burada hazır beklerler. Ya da bunu yapmazsanız hemen bu arka tarafında görmüş olduğunuz arama telefon noktaları var ya, işte bu noktayı kaldırarak bu noktadan geldiğinizi söyler ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacınız olduğunu belirtirsiniz. İşte bu noktadan itibaren gelir, sizi tekerlekli sandalyeyle alır ve içeriye, kapıya kadar geçirirler. Ama dediğim gibi bu hizmeti size havayolu şirketiniz verir. Şayet siz yolcu değil de burada herhangi bir yakınınızı uğurlamaya gelen biriyseniz ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacınız varsa işte onu ücretsiz bir şekilde içerideki danışmaya başvurarak danışmadan ücretsiz bir şekilde tekerlekli sandalye alabilirsiniz. Ama dediğim gibi o tekerlekli sandalyeyi sadece bu alanda kullanırsınız. Bu noktalar hemen hemen buradaki 7 tane kapının her kapının girişinde bulunuyor. Çok büyük. Evet, kabul ediyorum. Ama aslında bir düzen var. İçeriye güvenlik noktasına girdiğiniz zaman sizi ilk karşılayan, karşıda bölme bölme olan kontuarlar var. Kafanızı kaldırdığınız zaman her kontuarın üzerinde bir harf göreceksiniz. Bu harfler A'dan N, sanırım S'ye kadar falan giden harfler. Sizin check-in yapacağınız kontuar hangisi ise daha önceden muhtemelen bellidir. O kontuara ya da o numaraya gidip orada check-in yapabilirsiniz. Arada buluşma noktaları var. O buluşma noktalarında da arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Havalimanının genel görünümü şöyle. Burada A harfinden başlıyor. B, C, D diye farklı havayolu şirketlerine ayrılmış kontuarlar var. Sol taraftaki alanlar da kapılara ayrılmış alanlar. Kapı ve diğer bölümlere. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diye devam ediyor. Şurada D kontuarının altında bir danışma noktası var. Yine ileride H kontuarının altında bir danışma noktası var. Eğer para çekme ihtiyacınız olursa, yani bankamatik ihtiyacınız olursa giden katında, yani çekin işleminizi yapıp öbür tarafa geçmeden önce giden katında bir nolu kapıdan içeriye girer girmez hemen kapının sağ tarafında ATM'ler var. Bu ATM'lerden para çekme işlemi yapabilirsiniz. Aynı ATM'lerden aşağıda gelen katında da bulunuyor. Neden 3 nolu kapıdan girmeyip de 1 nolu kapıdan girin dediğimi umarım daha iyi anlamışsınızdır. Çünkü 1 nolu kapıda gösterdim mi size az önce bilmiyorum ama yoğunluk çok azdı ve hemen geçebildim oradan. Bakın 1 nolu kapı hemen şu gösterdiğim istikamette, yani buradan 50 ya da 70 metre sağımda kalıyor. Oradan birazcık geldiğiniz zaman burası 3 nolu kapı. Ama 3 nolu kapının yoğunluğunu görüyorsunuz. Havalimanına geldiğiniz zaman bence çok önemli bir tüyo bu. 3 nolu kapıyı tercih etmeyin. Dış hatlara gideceğim diye 1 nolu kapıdan giriş yapın. Çocuk oyun alanı var. Vakit geçirmek isterseniz burada çocuklar vakit geçirebilir. Burası iç hatlar giriş kapısının hemen karşısında. Diğer oyun alanlarını da göstereceğim tek tek. Burada 2 ya da 3 tane eczane var. Bir tanesi bu B ve A kontuarlarının olduğu yere yakın bir alanda. Diğeri sanırım G kontuarının arka tarafında, orada bulunuyor. Buradaki eczanelerden acil ihtiyaçlarınızı, ilaç ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Artı 65 yaş üstü olanlar ücretsiz tansiyon ölçümünü yapabilir. Ama dış hatlara ve iç hatlara geçtiğiniz zaman orada eczane bulunmuyor. Fakat şöyle bir kritik nokta var. İçeride gördüğüm zaman çekmeye çalışacağım sizin için.
Dış hatlarda bir ilaç ihtiyacınız olursa şayet pasaport kontrol noktasından geçtikten hemen sonra sol tarafta bir telefon var. O telefonla buradaki eczaneye ulaşıp istediğiniz ilacı oraya getirttirebiliyorsunuz. Buradaki görevliler oraya getirebiliyor. Yani siz dış hatlardasınız, bir ilaca acil ihtiyacınız oldu. Hemen oradaki telefonu arıyorsunuz. Sizin oradan bu tarafa giriş çıkışınız sorun olduğu için buradan size ilacı oraya getiriyorlar. O telefonu bulduğum zaman çekip göstereceğim size. Arkadaşlar alanda özel yolcular için de, özel yolculara yemek yedirmek için de, özel yolculardan kastım gönlümüzün özelleri diyelim biz ona. Bir şekilde fiziksel ya da zihinsel engelli olan özel yolcular için ayrılmış alanlar var. Onlara yemek yedirebilmek için odalar var. Onlara ayrılacak özel alanlar var. Bunun için de ya önceden telefon açmanız lazım. Aslında genelde boş oluyor ama siz yine de önceden telefon açıp ne zaman geleceğinizi bildirirseniz güzel olur. Veya kapıda numara var. Oradaki telefonu kaldırdığınız zaman içeriden bir görevli açıyor ve size o içerideki odayı alıyor. Orada özel yolcunuza rahat rahat yemeğini falan yedirebiliyorsunuz. Rahat edebiliyorsunuz. Siz de rahat ediyorsunuz. O da kendisini rahat hissediyor. Bunu da aklınızda çıkarmayın. Yanında bagaj sarma işlemi yaptırabilirsiniz ama 300 liradan başlıyor, bilginiz olsun. Her kontuarın arasında bagajınızı tartabileceğiniz ve bagaj düzenlemesi yapabileceğiniz alanlar var ve bunlar ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde bagajınızı tartabilir. Aynı zamanda bagaj düzenlemenizi de burada yapabilirsiniz. Bunun herhangi bir ücreti yok arkadaşlar. İşte bakın arkadaşlar, buradan bu noktadan hem bagajınızı tartabilirsiniz hem de bu alanda burada bagaj düzenlemesi yapabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın merkezi, operasyon merkezi olduğu için check-in kontuar sayısı olarak tabii Türk Hava Yolları'nın kontuar sayısı çok daha fazla. Şöyle bir bilgi daha. Türk Hava Yolları'nda check-in işleminizi burada çok erken saatte, yani ben 10 saat önce, 12 saat önce check-in yaptığımı biliyorum. 10-12 saat önce bile check-in yapıp Türk Hava Yolları'yla bagajınızı teslim edip verebilirsiniz. Fakat bu diğer havayolu şirketleri için geçerli değil. Unutmayın, çoğu havayolu şirketi burada İstanbul Havalimanı'nda 3 saat önce kontuarını açıyor. Bu 3 saat önce check-in yapma detayını içeride farklı bir bilgi verirken ona ekleyeceğim, aklınızda olsun. Arkadaşlar bakın, burada fast track noktaları var. Bunlar her güvenlik noktasının olduğu yerde var. Buradan hızlı geçiş yapıp geçiyorsunuz. Tabii bu bir ücretli. Ama işte eğer 65 yaş üstündeyseniz buradan ücretsiz geçebiliyorsunuz. Başka bir çocuk oyun alanı da 5 nolu kapının olduğu yerde. Giden yolcu katına geldiğiniz zaman, yani burada daha öbür tarafa geçmeden önce biraz vakit geçireceksiniz ya da birilerini uğurluyorsanız 5 nolu kapının hemen yanında bir çocuk alanı, çocuk oyun alanı daha var. Dış hatlar ya da iç hatlara geçmeden önce bu alanda giden katında herhangi bir eşyanızı kaybederseniz R kontuarının hemen ilerisinde bir kayıp eşya bürosu var. Buradaki kayıp eşya bürosuna başvurarak kayıp eşyanızla alakalı bilgi alabilirsiniz. Yani eğer bulunduysa mutlaka buraya gelecektir. Eğer bulunmadıysa da sizin adınıza bir kayıt oluşturacak ve daha sonra size mail yoluyla, telefon yoluyla bilgi vereceklerdir. Ama eğer kaybınız bulunduysa kesinlikle bu büroya gelir. Burası giriş kapılarının olduğu yerde değil de, yani o hani girdiğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu kapılar var ya, güvenliklerin olduğu. O kapılar değil, onların tam karşı tarafı. Yani kontuarların diğer ucunda, havalimanının giden katının iki tarafında da sigara içme terası bulunuyor. Sigara içmeyi çok sevenler bu iki terasa, bir tanesi şu an arka tarafında kayıp eşya bürosuna yakın olan yerde R kontuarının ucunda, diğeri de ta diğer tarafta A kontuarının ucunda. Her iki alanda da sigara içme terası var. Burada çıkıp sigaranızı içebilirsiniz. Size sigara içme terasını göstereyim. Arkadaşlar burada çok fazla duramayacağım. Gerçekten ben sigara da içmiyorum ve çıkıyorum burada. Havalimanında diğer havalimanlarında olduğu gibi döviz bozdurma alanları var. Ama benim yani tavsiyem
döviz bozdurmak istiyorsanız döviz bozdurmayın. Bu arada bugün 23 Nisan. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda da böyle güzel bir etkinlik var. O etkinliğe de denk gelmiş oldum. Dört nolu kapının tam karşısı. H ve J kontuarlarının arasından ileriye doğru gittiğiniz zaman, yani döneyim sizinle beraber. İşte 4 nolu kapının tam karşısı, arka taraf dış hatlar giden yolcu bölümü. Dış hatlara gidecekseniz buradan devam ediyorsunuz. Arkadaşlar şimdi dış hatlara geçelim. İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar en yoğun olan bölüm. Arkamda gördüğünüz alan pasaport polisinin pasaport kontrolü yaptığı pasaport noktası. Ama ben size şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Hemen bakın, arka tarafında kocaman yazıyla e-pasaport diye bir şey yazıyor. Eğer e-pasaporta giderseniz buradaki bu yoğunluğu ve kalabalığı çekmek zorunda kalmazsınız. E-pasaport nedir? E-pasaportta eğer bir çipli pasaportunuz varsa, ki artık şimdi bütün pasaportlar biliyorsunuz çipli, pasaportunuzu oradan okutup parmağınızı, 4 parmağınızı oraya koyup okutuyorsunuz. Pasaportunuzu okutuyorsunuz. Uygun bir zaman olursa onu çekip göstereceğim size. Oradan geçip gidiyorsunuz. Pasaportunuza bir kaşe basılması çok önemli değil. Nereye giderseniz gidin, zaten hangi polis olursa olsun sizin orada girişinizi ve çıkışınızı görüyor. Bunun için illaki bu pasaport polisinin bulunduğu sıraya ve kuyruğa girmenize gerek yok. Ben şimdi size bir şeyler göstermek için gireceğim ama buraya girmenize gerek yok. Bu tür işlemlerinizi daha çok e-pasaporttan yapın. Hiç kuyruk yok, inanın bana. Oradan girin ve oradan çıkın. Gördüğünüz gibi arka tarafta pasaport kuyruğu var. Şimdi oraya gidelim ve oradan dış hatlara geçiş yapalım. Acele etmeyin yani, 5 geçseniz tamam. Benim aklım yok yani. Arkadaşlar şimdi ikinci güvenlik noktasına geldim. Burada ikinci güvenlik noktasında İstanbul Havalimanı'ndan çok fazla uçuş yapmış biri olarak ve tecrübelerime güvenerek ve daha fazlasını sormayın, size burada bir minik tüyo vermek istiyorum. Şimdi bakın, arkamda da bir alanda bilgilendirmeler var, biliyorsunuz. İşte şu sıvıyla geçilmez, bu sıvıyla geçilebilir vesaire tarzında. Size şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Arka tarafta her güvenliğin bir numarası var. İşte 50, 60, 70, 71, 72, 73, 75 falan filan diye. Bakın, bunları not edin. Bu cidden çok önemli. Bu bilgiyi de başkasından alabileceğinizi zannetmiyorum. 48, 49, 63, 64, 65, 66, 71 ve 72 numaralı cihazlar. Bunlar yıllardır buradan geçe artık tecrübe edindim. Bu cihazlardan geçtiğiniz zaman sizin sıvınıza dokunmuyorlar. Yanlış anlamadınız, doğru anladınız. Biraz önce numarasını verdiğim güvenlik noktalarından geçtiğiniz zaman o sıvı limitine takılmıyorsunuz. O arkamda yazan sıvı limitleri var ya. Çünkü buradaki cihazlar özel bir cihaz ve sizin çantanızın içindeki sıvının neviini, cinsinin ne olduğunu tespit ediyor. Dolayısıyla size sorun yaratmıyor. Yani 1 litre suyunuzu, 1,5 litre suyunuzu koyup buradan geçebilirsiniz. En azından bir deneyin. Sadece tavsiyedir. Bilginiz olsun. Bakın, bu bilgiyi de kimse vermez. İkinci güvenlik noktasını geçer geçmez hemen sizi bu şekilde büyük ekranlar karşılıyor. Buradan uçağınızı ve kapılarınızı takip edebiliyorsunuz. Kabaca söylüyorum arkadaşlar. İkinci güvenlikten geçtikten sonra hemen sol tarafta A, B, C ve D kapılarına gidebiliyorsunuz. D kapılarına yine sağ taraftan da gidebiliyorsunuz ama kesinlikle D, E ve F kapıları sağ taraftan, A, B, C, D kapıları da ikinci güvenliği geçince sol taraftan.
Bunları takip ederek kapınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Havalimanının genel görünümü bu. Havalimanında birden fazla duty free var. Buna da takıyorlar ya, duty free, duty free. Her neyse bunun adı arkadaşlar. Takılmayın buna bu kadar. Çok lüks markalar ve mağazalar var. Eğer uçuşunuza zaman varsa burada dolaşabilirsiniz. Bu arada launchlarla alakalı size bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle İGA'nın launchı, Türk Hava Yolları'nın launchı ile alakalı çok bilgim yok. İGA'nın launch'ında İGA Pass satın alarak da kullanabiliyorsunuz. Sadece launch satın alarak da kullanabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir uygulama yapıyorlar. Buna dikkat edin. Uçuş saatinizden 6 saat önce launch'a girebiliyorsunuz. Yani uçuş saatinizde daha 7 saat varsa sizi launch'a almıyorlar. Bunu da hesaba katın arkadaşlar. Arkadaşlar, havalimanında yiyecek içecek fiyatları gerçekten çok pahalı. Şu anda havalimanında bir su yaklaşık 80-85 lira. Ama size bahsettiğim gibi ücretsiz su içebileceğiniz su sebillerinden birini göstermek istiyorum. Marka adı söylemek zorundayım. Bosporus alanda, yani ikinci güvenliği geçtikten sonra alana çıktığınızda sol tarafa döndüğünüzde sol kolunuzun üzerinde SY22 mağazasını göreceksiniz. Onun hemen arasına girdiğiniz zaman, yakınına girdiğiniz zaman işte burada bir tane ücretsiz su içebileceğiniz ve hatta sıcak su alabileceğiniz bir su sebili var. Bu su sebillerinden farklı noktalarda da var. İGA'nın uygulamasına girerek, İstanbul Airport uygulamasına, o su sebillerinin yerini de görebilirsiniz. Gördükçe ben size göstermeye devam edeceğim. İşte su sebili. Bakın burada dilerseniz sıcak su, soğuk su seçeneği de var. Buradan da aynı şekilde yaklaşarak, yanınızda bir kabınız varsa, şurası sensörlü arkadaşlar. Şuraya yaklaştığınızda buradan kabınızı doldurup suyunuzu içebilirsiniz. Havalimanının değişik yerlerinde Wi-Fi kiosklar var. Şimdi bu kiosklarla internete nasıl bağlanacağız onu göstereceğim. Pasaportunuzu bu şekilde yandan okutuyorsunuz. Okuttuktan sonra 1 saat ücretsiz seçeneği çıkıyor. Bunu seçiyorsunuz. Yazdır dediğinizde size oradan şifreyi veriyor. Şifrenizi aldıktan sonra şöyle bir şifre. Şifrenizi aldıktan sonra telefonunuzu açıp Wi-Fi araması yaptırıyorsunuz. Wi-Fi aramasında İstanbul Airport'u bulup üzerine tıkladığınızda size 2 seçenek verecek ağa bağlanmak için. Ya SMS ya da Wi-Fi kiosk. Oradan Wi-Fi kiosku seçeceksiniz. Sizden bir şifre isteyecek. Bu şifreyi oraya girdiğinizde 1 saat boyunca ücretsiz Wi-Fi'ye bağlı kalacaksınız. İkinci güvenlikten geçer geçmez hemen sol tarafta arkamda gördüğünüz bir Wi-Fi kuyruğu var. Hemen bu Wi-Fi kuyruğuna girmenize hiç gerek yok. 50 metre daha ileriye gidin, ileride 1-2 tane daha cihaz olacak. Biraz daha ileriye gidin, 1-2 cihaz daha var. Onun için bu sırayı beklemenize hiç gerek yok. Beklemeyin. İkinci güvenliği hemen geçince sola dönün, Bosporus alanına hiç çıkmayın. İkinci güvenliği hemen geçtiğinizde şayet bebek arabanızı uçağa verdiyseniz, uçağın altına ya da bagaja verdiyseniz bebeğinizi taşımak için uğraşmayın. Gelin buradan ücretsiz bir bebek arabasını alın ve keyfinize bakın. İşte bebek arabalarının olduğu yer burası. Buradan geçtiniz. Geçer geçmez hemen şöyle döndüğünüz zaman işte burada bebek arabaları var. Buradan alıp ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Burada eczane telefon noktası. Artık dış hatlara geçtiniz ama size bir ilaç lazım. İşte buraya geliyorsunuz. Telefonu kaldırdığınızda diğer tarafta bulunan eczane telefonu açıyor ve sizin istediğiniz ilacı alıp size getiriyor. Siz oraya geçemiyorsunuz ama o bir şekilde ilacı size ulaştırıyor. İşte burası o eczane telefon noktası. Arkamda gördüğünüz yerde taksiri, gümrük ofisi, taksiri işlemlerinizi de burada yapıyorsunuz. Bu da
ikinci güvenliği geçer geçmez hemen sağ tarafta. Yine ikinci güvenlik noktasından Bosporus alanına, bu alana geçtikten sonra orta alanda da bir sürü yeme içme yerleri var. Ama özellikle iki noktada food court alanı var. Bunlardan bir tanesi sağ tarafta. İlerlediğiniz zaman bir Nike mağazası göreceksiniz. O mağazanın üst katında. Diğeri de sol tarafta Tadında Anadolu diye bir restoran göreceksiniz. Onun üst katında. Bu iki üst katta bir food court alanı var. AVM'lerin yemek yeme alanı gibi düşünün buraları. Çok sayıda fast food, yeme içme yerini, alanını burada görebilirsiniz. İsterseniz oralara da takılabilirsiniz. Fiyatlardan bahsetmiyorum. Arkadaşlar dış hatlarda Bosporus'un hemen arkasında E2 kapısının yakınındayım. E2 kapısının hemen karşısında arka tarafında buggy araçları bulunuyor. Bu buggy araçları elektrikli araçlar. Ücreti karşılığında sizi uçuş kapınıza kadar götürüyor. Ücreti ne kadar? 12 euro. Yani faydalanmak isteyen olursa ben sadece bilgisini vereyim. Ama burada önemli olan şey şu. Siz eğer anneniz ya da babanız ya da 65 yaş üstü bir yakınınızla seyahat ediyorsanız işte onlar için avantajlı. Bu buggy araçlarından 65 yaş üstü olanlar ve hamile olanlar ücretsiz faydalanabiliyorlar. Eğer hamileyseniz ya da 65 yaş üstündeyseniz ya da böyle bir yakınınız varsa onları bu kocaman havaalanı içerisinde yormayın. Buggy'ye binsinler. Onlar buggy ile ücretsiz bir şekilde kapıya kadar gitsinler. Siz yürür peşlerinden gidersiniz. D Pierre yani D kolonlarının olduğu bölüme geldim. Burada da yine D1 kapısına yakın yerde çocuk oyun alanı var. Ve şöyle bir bilgi aktarmak istiyorum. Bu D Pierre'in bulunduğu bölgede burada filipotlar var arkadaşlar. Filipot dediğim uyku kabinleri. Eğer buradan aktarmalı uçuşunuz vesaire varsa burada filipot kiralayıp içinde uyuyabilirsiniz. Filipot'un günlük saatlik kiralık ücreti şu an çok net bilgi veremeyebilirim ama yazıyorum buraya, oradan görürsünüz. Saatlerine göre değişiyor. Yani gündüz saatlerinde biraz daha sanırım ucuz, gece biraz daha pahalı veya tam tersi de olabilir. Ama net emin olduktan sonra buraya yazacağım. İsterseniz Filipot'tan da faydalanıp biraz dinlenip aktarmalı uçuşunuza devam edebilirsiniz veya burada uyuyup dinlenebilirsiniz. Arkadaşlar bulunduğum yer C4 kapısına 50 metre mesafede ve şöyle göstereyim. D Pierre'e giden yolun kesiştiği yerde, yani şu sol tarafta D Pierre, D koridoruna gidiliyor. Arka tarafın E Pierre, hemen şu sol tarafta C Pierre. İşte tam böyle bir kesişim noktasındayım. Bu kesişim noktasında ne var biliyor musunuz? Evcil hayvanınızın yanınızda seyahat ederken beraberinizde olan evcil hayvanınızın tuvaletini yapabileceğiniz bir yer var. İşte orayı göstereceğim size. Kapıyı açmak için lütfen elinizi kapının yanındaki İşte burada arkadaşlar mama yedirebileceğiniz yerler var. Ayrıca çişini yaptırabileceğiniz yerler var. Geldiğiniz zaman havalimanında tarif ettiğim yerden burayı bulabilirsiniz. Kapısına yakın yerde dış hatlarda sigara içme terası. Aynı terastan D Pierre'de de var. A ve B Pierre'de de var arkadaşlar. Eğer bir eşyanızı giden tarafında değil de artık ikinci güvenliğe geçtikten sonra dış hatlarda kaybettiyseniz işte burada da başvuracağınız yer C3 kapısının hemen karşısındaki kayıp eşya bürosu. Burada kayıp eşya bürosunu aramayın. C3 kapısının hemen karşısında. Havalimanında bu tarz elektronik info kiosklardan çok sayıda göreceksiniz. Ve bence çok işinize yarar. Kullanımı gayet basit ve ücretsiz. Hiç endişelenmeyin. Rahatlıkla gelip burayı kullanabilirsiniz. Önce buradan dilinizi seçin. Seçtiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Yapmak istediğinizi buraya yazın.
Mesela uçuş kapınızı arayabilirsiniz. Haritalı çıkıyor bakın burada. Ulaşımla alakalı sorularınız varsa işte onları buradan görebilirsiniz. Mesela hava istin ya da trenin ya da metronun vesaire. Ama benim size anlatacağım aslında burada daha farklı bir şey arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Şuradaki buton var ya, bakın. Bu butona bastığınız zaman yaklaşık 5-10 saniye içerisinde bu ekranda size bir canlı danışman çıkıyor ve siz ona istediğiniz soruyu rahatlıkla soruyorsunuz. Ben şimdi uygun olmaz diye çekim yapmıyorum ama şu butona bastığınız takdirde karşınıza ekrana bir canlı görevli çıkıyor ve hemen çıkıyor. İnanın bana, hiç sıkıntı yaşamadan sorunuzu ona sorup cevaplarınızı alıyorsunuz. Bu cihazları kullanın. Çok yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar oldu ki bir problem çıktı ve uçmaktan vazgeçtiniz. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şurası şöyle döneyim. İşte ikinci güvenlikten çıktıktan sonra sola dönüyorsunuz. Bosporus alanı. Buradan geliyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Buranın bu taraf B pier, bu taraf A pier. Bu arada her iki pierde de yine temiz su içme alanları var. Bilginiz olsun. Ayrıca mesela orada B pier'in olduğu yerde temiz hava terası var. O da bilginiz olsun. Sigara içme terası da var. Karşı tarafta exit yazan yer var. Görüyor musunuz? İşte o exit yazan yerden eğer uçuşunuz iptal olduysa ya da bir şekilde uçmaktan vazgeçtiyseniz ya da geri dönecekseniz işte çıkış işleminizi oradan yapıyorsunuz. Birçok lavabonun olduğu yerde aynı zamanda engelli VC'lerini de görebilirsiniz. Yetişkin VC'lerinin yanında engelli VC'leri, aile odaları ve yetişkin alt değiştirme yerleri göreceksiniz. Ne demek yetişkin alt değiştirme yerleri? Malum belli bir sorunu olan insanların altını değiştirmek için de yine bu alt değiştirme yerleri var. Bunların nereye, nasıl bulacağınıza dair kafanız karışıyorsa herhangi bir temizlik görevlisine sorduğunuz zaman havalimanında ya ben bir yetişkin alt değiştirme odası yeri arıyorum acaba nerede dediğiniz zaman size mutlaka yerini gösterecektir. Şu anda A Pier'deyim. A Pier'de de yine burada da bir sigara içme terası var. Mescit var. Aile odalarının bulunduğu yerler var. Hepsi mevcut. Arkadaşlar, İstanbul Havalimanı'ndan size vereceğim bilgiler bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım İstanbul Havalimanı'na geldiğiniz zaman artık kafanız daha rahat edecektir. Büyük bir havalanı diye endişelenmenize hiç gerek yok. Suya para vermenize hiç gerek yok. Bir sürü size tiyolar verdim. 65 yaş üstünün bagi araçlarından ücretsiz faydalanabileceğini, hamilelerin ücretsiz faydalanabileceğini, bazı güvenlik noktalarından sıvıları geçirmenizde sorun olmadığını. İşin özü, çok fazla uzatmayayım. Bu videonun sonuna geldim. Ben Yüksel Topal. Ne diyorduk? Önce yüreğinizin götürdüğü yolu, sonra da beni takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenin, abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye edin, oldu mu? Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.